Şerefsiz bir insanla göz göze geldiğinizi düşünün. Gözlerinde ne suçluluk ne de pişmanlık bulabilirsiniz. Yalnızca ürkütücü bir boşluk vardır. Bu tür insanlar sadece filmlerde ya da tarih kitaplarında değil, iş yerinizde, sosyal çevrenizde ve belki de daha yakınınızda bile olabilirler. İyi insanlar her zaman iyi şeyler yaşamaz. Ancak hepimiz daha iyiye layığız. Dürüstlük, saygı ve gerçek bir bağ üzerine kurulu ilişkilerin değerini biliyoruz. Peki ya kuzu postuna bürünmüş kurtları, sizi alt etmeye çalışırken gülenleri nasıl tanıyabiliriz? Bugün stoacı bilgelikle bu maskeleri düşürecek ve şerefsiz insanlar hakkındaki çirkin gerçeği ortaya çıkaracağız. Stoacılık, onların manipülatif taktiklerini, yalanlarını ve hayatınıza sessizce nasıl zarar verebileceklerini tanımayı öğretir. 2000 yıl öncesine dayanan bu antik bilgelik, günümüz dünyasının kalleşliğini eksiksiz bir şekilde tarif eder. Çünkü insanların yüzleri, ten renkleri ve ırkları değişse de, kötülüğün yüzü de farklı biçimlerde karşımıza çıkar. Ancak stoacı felsefe ile bu maskeleri parçalayarak, gerçek yüzlerini açığa çıkarabiliriz. Bu başkalarını yargılamakla ilgili değil, kendi ruhunuzu ve refahınızı korumakla ilgilidir. Çünkü kabul etmeliyiz ki bazen en büyük kötüler, en dostane gülümsemeleri takınır. Gerçekçi olmaya hazırsanız, başlayalım. 1. Vicdan eksikliği şerefsiz insanlarda en temel eksik, vicdandır. Yalan söylemek, aldatmak veya ihanet etmek onlar için sıradan şeylerdir. Ve bunu yaparken yüzlerinde sevecen bir gülümseme bulunabilir. Bu kişilerin vicdanları yoktur. Dürüstlükten yoksun bir pusula ile hareket ederler. Gözlerini bile kırpmadan en büyük yalanları söyleyebilir, güveninizi ihlal edebilir ve hiçbir suçluluk duymadan yollarına devam edebilirler. Ünlü stoacı düşünür Seneca'nın dediği gibi, vicdanını yitiren insan, şerefini de yitirmiştir. 2. Sorumluluktan kaçınma. Bu insanlar, hatalarının sonuçlarından kaçmak için her türlü bahane bulurlar ve suçu başkalarına yüklerler. Yaptıklarının yanlış olduğunu kabul etmek onlar için zordur ve kendi eylemlerini haklı çıkarmak için gerçekleri çarpıtmaktan çekinmezler. Bu tür kişilerle karşılaştığınızda, onların gerekçe ağına kapılmayın. Kusurlarıyla yüzleşmekten kaçınan biri genellikle değişmez. 3. İkiyüzlülük ve sahte dostluklar. İkiyüzlü insanlar, sizi övgü yağmuruna tutarken arkanızdan sizi baltalamaktan çekinmezler. Destekleyici sözler söyleseler de, eylemleri tam tersini gösterir. Bu tür insanların sahte dostlukları, gerçek bir bağ kurma şansını yok eder. Sözlere değil, eylemlere bakın ve sıcaklığın gerçek bir kalpten gelip gelmediğini anlamaya çalışın. 4. Maddi ve fiziksel görünüşe takıntı. Günümüzde maddiyat ve fiziksel görünüşe verilen önem arttıkça, bazı insanlar içsel değerleri göz ardı ederek yalnızca dış görünüşe odaklanır. Bu tür bir zihniyet, ruhsal boşluğa ve yüzeysel ilişkilere yol açar. Gerçek değer, yaptığımız seçimler, verdiğimiz sevgi ve geride bıraktığımız mirasta saklıdır. 5. Verilen sözleri tutmama. Gerçekten şerefli bir kişi, verdiği sözlerin arkasında durur ve zorluklara rağmen sözünü tutmaya çalışır. Ancak şerefsiz insanlar, kolayca verdikleri sözleri bozabilir ve güveni ihlal ederler. Bu tür kişiler, ilişkilerde hayal kırıklığına ve güvensizliğe neden olabilir. 6. Dedikodu ve manipülasyon. Şerefsiz insanlar dedikodu ve söylentilerle beslenirler. Arkalarından konuştuğunuzda dost gibi görünebilirler, ancak kötü niyetli hikayeler yayarak itibarınızı zedelemekten çekinmezler. Gerçek karakter sahibi biri, dedikodunun zararını bilir ve sorunları dürüstlükle çözmeye çalışır. 7. Sorumluluğu başkalarına yükleme. Bu kişiler, başarısızlıklarının ve hatalarının sorumluluğunu üstlenmekten kaçınır ve her zaman suçlayacak birilerini bulurlar. Bu davranış, gerçek bir içsel gelişime engel olur ve kişisel büyümeyi zorlaştırır. Hayatınızdaki insanlar arasında böyle davranışlar gösterenler varsa, bu tür kişilere dikkat edin. Maskelerini düşürmek, kendinizi korumanın en iyi yolu olacaktır. Unutmayın, gerçek dostluklar ve ilişkiler dürüstlük, saygı ve sevgi üzerine kuruludur.